Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Süleyman Efendimizin doğumuna gidiyoruz bugün sizlerle beraber. Hz. Davud Aleyhisselam'ın vefatından evvel ikinci eşinden doğan Hz. Süleyman Efendimiz'den bahsediyoruz. Hz. Süleyman Efendimizin doğumu Hz. Davud Aleyhisselam 32 yaşındayken gerçekleşmiştir. Bu süre zarfında da Hz. Süleyman Efendimizin Hz. Davud Aleyhisselam'ın gözü önünde yetiştiğini söyleyebiliriz. Hz. Süleyman Efendimizin doğumu oldukça önemli. Zira Hz. Davud Aleyhisselam'dan sonra Beni İsrail'in başına geçip tarihin önemli kırılımlarına vesile olacak Hz. Süleyman Efendimizin tarih boyunca yaptıkları yine Beni İsrail'in tarihçilerinin etkisiyle daha bir anılır. Tabii ki hakiki İslam peygamberi olarak bizim İslam tarihimiz açısından da Beyt-i Makdis'i Hz. Davud Aleyhisselam'ın temellerinin ilk yapıldıktan sonra tekrar Hz. Davud Aleyhisselam'ın vazifesinin üzerine tekrar inşa etmesi ve bunun haricinde 3 bölümde ele alacağımız hayatı bizim için oldukça önemli. Hz. Davud Aleyhisselam Talut'la Calut Savaşı'ndan sonra diğer bütün peygamberler gibi hacca gitmişti. Hac yolculuğu boyunca da kendisine Talut radıyallahu anh sürekli olarak yanında yardımcı olarak bulunmuşlardı. Davud Aleyhisselam ehli hikmet olan Talut Aleyhisselam'ın bu hac vazifesini yerine getirirken hikmet erbabı olması vesilesiyle kendisine buradan bir kız almasını söylediğinde bu kızı almaya niyet etti. Bu hanımefendi oldukça önemli bizim İslam tarihimiz açısından, tarihçilerin pek de bilmediği bir mevzu. Hz. Davud Aleyhisselam'ın ikinci eşinden olan Hz. Süleyman Efendimizin annesi Hz. Hatice validemizin akrabasıdır. Hz. Hatice validemizin 36. kuşaktan anneannesi olan bu zat, bu hanımefendi Kayluka hanımdır. Kayluka hanım hakkında Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin de bir hadis-i şerif beyan etmesi, onun önemli bir isim olduğuna ve bizim bugün söylediklerimize delil olarak, işareten bir delil olarak gösterebilmemize vesile olur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hz. Süleyman Efendimizin annesi hakkında şöyle bir hadis beyan etmişlerdi. Annesi Süleyman'a şöyle derdi: "Ey oğulcum, geceleyin uykuyu çoğaltma. Çünkü geceleyin çok uyku uyumak kulu kıyamet günü fakir bırakır." Tarih içerisinde gelmiş geçmiş hem saltanatıyla hem imkanlarıyla, hükümdarlığıyla nam salmış Hz. Süleyman Efendimiz hiçbir zaman fakirlikle yüzleşmedi. Allah-u Zülcelal ona büyük bir imkan vermişti. Allah-u Zülcelal'in bu imkanı hiç şüphesiz takdiri ilahi olup Hz. Davud Aleyhisselam'ın da duasıyla yakinen ilişkilidir. Sonuçta her şey bir vesile-i ilahiyeye bağlı. Hz. Davud Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de Talut radıyallahu anh'ın da beyanatıyla evliliğini gerçekleştirdiği gibi duasında, haccın sonunda gerçekleştirdiği duasında şöyle buyuruyordu: "Ahmedi Mahmud hakkı için dirayet istiyorum." Allah-u Zülcelal'den bu dirayeti isteyen Davud Aleyhisselam, Beni İsrail'in her türlü hilesine karşılık sabır, mukavemet ve hikmete nail olmuştu. Bu üç önemli vesile tabir caizse bir tohum olmuş, Hz. Süleyman Efendimiz de kendisini gösterir olmuştu. Genç birisi olarak ona göründü Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu duasının ardından bir gece vakti Hz. Davud Aleyhisselam'a kılıcını getirmesini söyledi. Hz. Davud Aleyhisselam'ın kılıcı kendi elleriyle yapmış olduğu uzun, etkili ve bütün savaşlarda meşhur olarak adlandırılan bir kılıçtı. Kabe-i Muazzama'nın altın kapısının sağ alt cihetini gösterdi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam. Hz. Davud Aleyhisselam'ın elinin üzerine elini koydu. Kılıcı bir taşın içine değil de sanki bir köpüğün içine sokuyormuşçasına
rahat bir şekilde taştan içeriye soktular. Davud Aleyhisselam'la beraber o elleri kavuştu. Ellerini geri çektiklerinde ve kılıç Kabe-i Muazzama'dan geri döndüğünde tabiri caizse artık Zülfikar olmuştu. Hz. Davud Aleyhisselam'dan Hz. Ali Kerramallahu Vechehu Efendimiz'e ulaşana dek bu kılıcı elbette Siyer-i Nebi içerisinde takip ediyor olacağız. Ama kılıcın iki uçlu çıkması Davud Aleyhisselam'ı şaşırtmıştı. Bir diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın ona ikram eylediği, adını andığı Ahmed-i Mahmud ile karşı karşıya olması onu bambaşka bir muhabbete götürüyordu. Bir kısmi sarhoşluk gibi beyan etmek lazımdır ki bunu Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona şöyle demişti ve onu bir anda kendini getirivermişti. Şu kılıcın ucunu görüyor musun ey Davud? Onlar Beni İsrail'le Müslümanlardır. Müslümanlar Beni İsrail'e Hakk'a davet edecekler ama Beni İsrail'in büyük bir kısmı ne yazık ki onlara uymayacaklar. Bu kılıcın babası tabir caizse Hazreti İbrahim'dir. Bir ucu İshak, bir ucu İsmail'dir. Ben İsmail'den olanım, sen ise İshak'tan gelensin. Elbette ki tarih boyunca bu iki kavim birbiriyle karşılaşacaklardır. Ancak hakkı bilenler dedemiz İbrahim'in sözünde kelime-i tevhidde bir olacaklardır inşallah buyurmuşlardı. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hz. Davud aleyhisselamı bu kılıçla beraber birkaç emri daha beyan ettiler. Bunlardan bir tanesi tabuttu. Sekine tabutu hatırlayacaksınız. Bu tabutu Süleyman'a bırakmasını söyledi. Yani Davud aleyhisselamdan sonra bir oğlu olacağını, bu oğlun da dünyaya hükmedeceğini anladı Davud aleyhisselam böylelikle. İşte bu andan itibaren eşi Kayluka Hanım da yanında onun en birinci hanımefendisi olarak sürekli var olacaktı. Şeriatini sert tutmamasını emretmişti Davud Aleyhisselam'a Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Zira Hazreti Davud Aleyhisselam'ın şeriatı uygulamadaki sertliği İslam peygamberleri arasında meşhur bir yerde durmaktaydı. Onun vefatından sonra Hazreti Süleyman Efendimizin büyük devrine ulaşıyor olacağız. Öyle bir devir ki bu devirde nice değişik ve farklı olaylarla karşılaşacağız. Dünyaya hükmeden Hazreti Süleyman'ın her devire ve her devir için söyleyecekleri bugün bile karşımıza çıkıyor olacak. Hazreti Süleyman Efendimizin Mescid-i Aksa'yı, Beyt-i Makdis'i yeniden inşası elbette ki tarihin önemli kırılım noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor olacak. Bugün Hz. Süleyman Efendimizin doğumuyla başladık. O doğumun ardındansa o parıldayan bir güneş olarak İslam zaferlerinden zaferler elde ediyor olacak. Yarınsa onun hayatındaki en önemli bölümlerden bazılarını ele alıyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.